Selam canlar, ben Age of Tactics. Mükemmel bir videoyla daha sıfırdan başlama serisinin 15. videosuyla sizlerleyim dostlarım. Arkadaşlar bu videoda Kiros'umuzu artık 5 yıldız yapıyoruz abi. Hadi bakalım. Şimdi dostlarım bildiğiniz gibi 5. sezona girdik. 5. sezon kahramanları falan da bunları açıkladığım bir video hemen yaptım. Yani bunları detaylarına girdiğimiz ve 5. sezonda gelen şöyle hemen size de göstereyim. Yeni yüzüklerimiz vardı arkadaşlar. Yeni yüzükleri de sanırım şu muydu? Yok. Pardon, Doğu Cennetlerin Efendisi değil. Şöyle şu seride gördüğünüz gibi şu dörtlü yeni geldi arkadaşlar. Bu yüzükleri nasıl nerelerde kullanabileceğimizi, yüzüklerin hangileri daha iyi, hangileri daha kötü gibi bir video hazırladım ve paylaştım. Şöyle sağ üstte ekliyorum. İsterseniz onu da bir sonraki izleyeceğiniz video olarak sıraya ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya özetle 5. sezon geldi. 5. sezon geldiğine göre artık biz neyi beklemiyoruz hiç? Cyrus'un, Kiros'un çarkını beklemiyoruz abi. O zaman burada bizim bir Kiros'umuz var. 4 yıldızda kaldı demiştik. Bir plan yapmıştık sizinle. Hatırlayın arkadaşlar. 3. sezonda Mansa Musa'yı çevirirken demiştik ki biz bu Mansa Musa'yı çarklarla 4 yıldıza kadar getirdik demiştik. Umuyorum ki 4. sezonda Kiros'umuzu 5 yıldıza getireceğiz demiştik çarklarla. Fakat bu çark sürecinde de ne kadar zorlandığımı sizlere aktarmıştım. 4 yıldıza kadar getirdik mi? Getirdik. Zaten bizim elimizde sizin de gördüğünüz gibi burada madalyalarımız hazırda bekliyordu arkadaşlar. Şimdi bu madalyalarla Kiros'u artık 5 yıldız yapıyorum abi. Şöyle veriyorum madalyaları. 243 tane madalya kullandım şu anda. 270 zaten 5. yıldız 270 madalya istiyordu ve free to play bir şekilde Kiros'umuzu 5 yıldız yapıyoruz arkadaşlar. Emeklerimizle yaptığımız ilk 5 yıldızlı kahraman diyebilirim. Buyurun arkadaşlar. Kiros şu anda 5 yıldız oldu ve 5 yıldızın gelmesiyle şu anki gücümüze size 14. videoda Doruk Şampiyonası'nda neler yaptığımızı gösterdim. Daha önce KVK savaşlarında 10. olduk, 7. olduk, 17. olduk. Bunlarda neler yaptığımı gösterdim. Bu güçlerime bir güç daha ekledim şu anda. Özelleştirilebilir becerilerin hasarını %30 arttırır ve kudret hasarı alırken bu hasarı ek olarak %3 azaltma ihtimali vardır. Kudret bonusuna bağlı kalarak savaşın ilk 18 saniyesinde ikinci vuruş becerilerinden alınan hasarı ek olarak %3 azaltır diyor. 5. yıldızımızın etkisi de bu şekilde arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz şu anda. Şuradaki ödülümüzü de alalım hemen abi. Şimdi sırada şöyle bir şey var arkadaşlar. Size bu plandan bahsedeceğimi söylemiştim. Burada Mansa Musa'mızı 5 yıldız yapacağız zaten. Mansa Musa'ya bir çark daha geldi. Bakın şu an tahmini ihtiyacımız 147 tane madalya ihtiyacımız var Mansa Musa'da. Şu an elimizde ne kadar var ona da bakalım isterseniz. Takas et dediğimizde 46, 100 tane Mansa Musa madalyasına ihtiyacımız var. Şu anda şöyle bir imkan var elimizde arkadaşlar. Efsanevi geri dönüş çarkı mıydı bu? Neydi? Efsanevi asker alımı çarkı var elimizde. Biz bunu 60 tane çevirdik bıraktık. Şimdi bundan bir daha gelmeyecek biliyorum. Evet ama çarkta şu anda buna fokuslanamayacağım. Neden böyle söylüyorum arkadaşlar? Şimdi size güzel bir plan çizeceğim. Yani hem süvari planı olacak hem de mızraklının planı olacak dostlarım. Size bir tablodan destek alacağımı söylemiştim. Eski bir videomda kullandığım bir tablodan destek alacağımı söylemiştim. Buyurun tablomuz gelsin. Yalnız şu arkamdaki görüntü bu şekilde olmaz. Bunu şöyle yapalım. Aynen. Oldu mu? Aynen oldu. Güzel. Arkadaşlar burayı hatırlarsınız. Bu tüm sezonlar tier list videomda böyle bir tablo kullanmıştım. Şimdi bu tabloyla detaylara inmeye çalışacağım. Burada savaşçı süvari, savaşçı kudret, sezon sezon kahramanları göstermiştim sizlere. Ve daha sonra şöyle hızlı geçiyorum. Her sezonu peş peşe getirmiştim arkadaşlar. Ve burası vardı. Bir de şimdi 7. sezon eklendi. Şimdi artık bu planda evet doğru siz 5. sezondasınız fakat 7. sezona kadar da hangi kahramanların var olduğunu biliyorsunuz canlarım. Şimdi arkadaşlar 7. sezona Confucius, Roland, Saint Louis, Pyrrhus, Eleanor geldi. Isabella geldi. Birinci Isabella falan da geldi. Bunlardan şimdiden haberiniz olsun. Bakın Roland'a bakın abicim. Büyük Kiros'la, Mansa Musa ile Bodica ile kullanılabilir bir kahraman. Vlad da öyle. Vlad'ı da biliyorsunuz zaten. 6. sezonda da Süvariye Zoyun geliyor. Bunu da biliyoruz.
Bakın burada ekstra şeyler de görebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Bunun da 7. sezona özel de videosunu ekleyeceğim zaten o seriye. Şimdi ben burada şöyle bir şey söyleyeceğim dostlarım. Bizde şu anda burada kalem kullanabiliyorduk diye biliyorum. Aynen. Bizde şu anda Bodica var, Mansa Musa var ve Büyük Kiros var değil mi? Doğru. Biz kumandan olarak bunu kullanıyoruz. Bodica'yı ortada kullanıyoruz. Mansa Musa'yı da 3. kahraman olarak kullanıyorduk. Şimdi bizim Bodica'mız 1 yıldız. Mansa Musa'mız 5 yıldız olacak. Kiros'umuz da 5 yıldız yaptık zaten. Şimdi biz Vlad'ı alalım mı almayalım mı diye çelişkideyiz abi değil mi? Bunu düşünürken biraz şunu da düşünmemiz gerekiyor dostlar. Şimdi bizim bir de süvari birliğimiz vardı. Süvari birliğimizde kimler vardı? Hemen oraya ufak bir değinmek istiyorum. Şöyle moru seçeyim. Lubu var. Şöyle morlarla yapıyorum. Atilla'mız var. Bir de Guan Yu var değil mi? Şöyle bir üçlü. Bizim Lubu şu anda 4 yıldız. Guan Yu'yu 5 yıldız farz edin. Tamam mı? 5 yapılır çünkü bu. Atilla'da, şimdi önemli detay burası zaten. Atilla'da şu anda 3 yıldız abi. Arkadaşlar Atilla'nız 3 yıldızsa birlikte çok bir etkisi yok. Bunu size daha önce de söylemiştim ve 5 yıldız yapmamız gerektiğini söylemiştim sizlere. Şimdi 5 yıldızda Atilla %35 kumandana bir hasar verdirtiyor. 5 yıldız değilse Atilla'nın bir önemi yok. Eğer böyle bir şey varsa ben bu Vlad'ı, şimdi bu Vlad hem süvari hem de mızrak olarak kullanılabiliyor ya abi. Ben bu Vlad'ı alayım diyorum. Neden alıyorum? Çünkü bir yandan da önce mızrakta kullanacağım. Bir yandan da benim bodycam 1 yıldızdı hatırlayın. Ben Vlad'ı 3 yıldız yapayım abi. 3 yıldızda Mansa Musa ve Kiros'la birlikte kullanayım Vlad'ı. Yani tam da istenilen bir birlik olmuş oluyor bu. Daha sonra yani 2 sezon sonra Süvariye Zoyun gelecek. Guan Yu çıkacak birlikten. Zoyun girecek birliğe. Şöyle şu çıkacak. Şu girecek. Lubu okey. İkinci kahraman Zoyun okey gibi düşünün. Üçüncü kahraman Atilla yetersiz değil mi? 7. sezona geçiyorken yani buradan buraya geçiyorken de abi buradaki Vlad'ı alıp buraya koymayı düşünüyorum. Yani benim şu an alacağım ve edineceğim Vlad'ı alıp süvari birliğime üçüncü kahraman olarak koyacağım ve o da okey olmuş olacak. Atilla ile işim bitecek. Ama Atilla'nız 5 yıldızsa böyle bir plan yapmanıza gerek yok abi. Vlad'ı sadece şu sebeple de alabilirsiniz. Ben Vlad'ı alacağım. 2 sezon kullanmak için yani şu 2 sezonda kullanmak için Vlad'ı alacağım. 2 sezonda da böyle hani düşük bir etki göstermek istemiyorum. İyi bir etki göstermek istiyorum diyorsanız Vlad'ı alabilirsiniz arkadaşlar. Ya da almayı hiç tercih etmeyebilirsiniz. Elinizde 5 yıldızlı Barbarossa, 5 yıldızlı Bodica vardır. 7. sezona kadar onlarla ilerleyip 7. sezon geldiğinde yerine Roland'ı koyabilirsiniz. Nasıl ki ben 3 yıldızlı Vlad'ın yerine Roland'ı koyup Vlad'ı da süvariye taşıyacaksam siz de Vlad'ı hiç almadan 5 yıldızlı Bodica ya da 5 yıldızlı Barbarossa yerine Roland'ı yani hazırlanıp çarkını çevirip aldığınız 5 yıldızlı Roland'ınızı yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçiyorum oyuna. Arkadaşlar peki ben bunları yaparken neye dikkat edeceğim? Şöyle şimdi ben 7. sezonda zaten Roland'ı alacağım için Vlad'la Kiros şimdi saldırı kahramanı. 2 saldırı kahramanı olmuş oluyor. 2 saldırı kahramanı olduğunda aynen şu anki düzendeki gibi. Şu anda da bakın burada şöyle göstereyim sizlere bir saniye. Şu anda bakın burada 2 tane saldırı kahramanımız var. Kiros ve Bodica. Yine Vlad alırsam eğer 2 saldırı kahramanı olarak devam ediyor. Bu neyi değiştirir? Süslemenizi değiştirir, yüzüğünüzü değiştirir, süsleme özelliklerinizi değiştirir. Fakat benim asıl planım Roland olduğu için yani Roland'ı buraya koyduğumu farz edin. 2 savunma kahramanlı bir mızrak birliği olduğu için ben süslemelerimi, bineğimi, yüzüklerimi savunmaya göre dizmeye ve yükseltmeye devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi bir yıldızlı Bodica'dan kurtulma zamanımız geldi. Şu şekilde sizlerle birlikte Vlad'ı çarkını çevireceğim. Elimde çok az imparatorluk param var. Zaten sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an bu kadar edinebildim. Fazlasını kazanmaya gayret ediyorum. Nasıl? Göstereyim sizlere. Az önce göstermiştim. Mansa Musa'nın çarkını çevirdik. O yüzden biraz imparatorluk parası harcadım. Bakın burada 31. oldum. Burada 36. Burada 16. Burada 14 ve şu an son günde 43'teyim. Sıralamaya baktığımızda ise toplamda 19. sıradayım. 19. sırada toplamda bitirdiğimde arkadaşlar ben 15.000 imparatorluk parası alıyorum. 15.000 imparatorluk parası demek ortalama
20 çark daha çevirttirir bana. Bir de sınır ötesinde savaşımız olacak. Bir de savaşın ödülleri derken ya bu çark olmasa bile bu çarkta 60 çeviremesem bile bir sonraki çarkta 60 çevireceğim. Ben bu Vlad'ı mutlaka ve mutlaka 3 yıldıza getireceğim arkadaşlar. 3 yıldızda bırakmayı düşünüyorum çünkü 6. sezonda da Zoyun planı yapacağım. Onu da unutmamam lazım. Süvari birliğimi de ufak ufak geliştirmeye devam etmem gerekiyor diye özetleyeyim sizlere arkadaşlar. Şimdi gelelim hemen şöyle bir çarkımızı çevirelim abi. Elimizde 3 tane efsanevi ücretsiz çark vardı. Onları şöyle basıyorum. Bir tane verdi buradan. Güzel abi. Burada basalım. Bir tane daha verdi. Bir de onlu ver. Neşemiz yerine gelsin abi. Verdi. Onlu. Al. Şu an şu 20'li ödülü almaya çalışıyorum. Bir gün 5 saat kalmış. Yani son ödülleri de buraya dahil edebileceğim. Umuyorum ki şurada çevirirken şu an bir onluya denk geliriz abi. Biraz şans olur bizim için. İkili verdi. Son şansım mı? Aynen şu anda son şansım zaten. Şöyle basıyorum abi. Yine ikili verdi. Şuradan ödülümü de alıyorum. 10 tane de buradan aldım. Şimdi geliyorum. Vlad'ı artık devreye sokuyorum abi. Üçüncü Vlad diyoruz. Biliyorsunuz bu sahneleri severiz ve aramıza hoş geldin diyoruz. Çok tipsiz adam ya. Allah affetsin şuna bak ya. Umuyorum benim görüntüm senin yüzünü kapatıyordur şu an. Bakayım yok. Kapatmıyor. Şöyle geçelim. Kahramanımızı edindik arkadaşlar. Şimdi elimizde ne var? 7 tane madalya var. Bir yıldız dahi yapamıyoruz şu an. 3 yıldıza kadar totalde biliyorsunuz 20, 50 ve burada da 100, 170 tane madalyaya ihtiyacımız var. 6 tane kullandık. 164 bir tane de burada var. 163 tane de buraya madalyaya ihtiyacımız var şu anda. Sizin de gözünüzün önünde bunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Ne kadar şüphesiz bir şekilde bunu yapmanız gerektiğini fark edin diye bunu yapıyorum. Burada elimde 46 tane vardı. Direkt olarak Mansa Musa'ya veriyorum. Musa'nız arkadaşlar 5 yıldız yapmak için elinizden geleni yapın. Bakın şu an kalan miktarı görüyorsunuz. Elimdeki kalan madalyaları da devamlı olarak buraya vereceğim. Şimdi bu süreçte bu yeni kahramanlar süreçlerinde kahraman sıfırlamalar da geliyor biliyorsunuz. Buradan hemen Bodika'yı sıfırlayacağım ki elime biraz TP versin. Yani büyük ihtimalle şu anda ben Vlad'ımı 130 seviyeye kadar getiremiyorum. Hemen deneyelim isterseniz beraber. O kadar elimde yok diye biliyorum arkadaşlar. TP kitabımız yok diye biliyorum. Hemen böyle bir deneyelim. Ay bu değil ya. Alıştık yıldız geliştirmeye. Şuradan bir deneyelim. Varsa da yani yapmış oluruz. Buraya da böyle hızlandırıcı getirdiler. Bakın birazdan 5-5 sonra da 10-10 artacak. Ya umuyorum yapar. Hiç uğraşmamış oluruz. Yaptın mı? 119'da kaldı. Tamam kalsın ya. Sıfırlamaya gerek yok sadece bunun için. Beceri puanımız mevcut. Şu becerileri hemen 40'a çekiyorum. Pardon 35'e çekebildik. 120 seviye olmadığı için şu anda 35'e çekiyoruz. Bir seviyeyle kaçırdık yani. Şöyle yapalım. Becerilerini seçelim Vlad'ımızın arkadaşlar. Beraber seçelim onu da. Becerilerini seçiyorken bildiğiniz gibi burada ölümcül ejder dikenini zaten açıyoruz direkt arkadaşlar. Bu Vlad'ın kendi becerisi. Bir önceki videomda 5. sezon kahramanlarından ve yüzüklerinden bahsettiğim videoda açıkladım zaten hangilerini alacağımızdan. Ek olarak yanına da zorlu misillemeyi almamız gerektiğini söylemiştim zaten. Nedenlerini öğrenmek istiyorsanız önceki video yani serinin önceki videosu 5. sezon özelinde olan o videoya geçebilirsiniz arkadaşlar. Becerilerimizi de aldık. Kahraman için yapılması gerekenleri yaptık. Birliğimize yerleştireceğiz fakat şu an birliğimiz dışarıda olduğu için yerleştiremiyorum. Ve Vlad'ı seviye atlattığımız için burada bazı ödüllerimiz mevcut. Şunları da toplayalım hemen. Bak burada TP'ler var işte abi. Güzel. Şurayı alalım. Buraya 3 yıldız ödüllerini falan da alacağız. Bu çarkta belki alamayız ama bir sonraki çarkta alacağız. Vlad abi şurada. Bunlar bizi bir seviye getirir mi? 122 yaptı güzel. Becerilerimizi kırklamış oluruz. Şöyle. Bu değişikliği birliğe yerleştiği halini bir sonraki videomuzda görürsünüz artık arkadaşlar. Şimdi isterseniz diğer konularımıza, temalara geçelim. Temalara ve bonus sağlayıcılarına bir bakalım arkadaşlar. Nasıl verimli bir şekilde tema geliştiricisi yapabiliyoruz? Hemen birlikte gözlemleyelim. Arkadaşlar şimdi şöyle temalara geçelim istiyorum. Temalara nereden gidiyorduk? Ha bu arada bu ekrana gelmişken bakın şöyle 54 milyon güce ulaştık arkadaşlar. 54 milyona ulaştığımız için
Şurası mıydı? Şu. Aynen. Gördüğünüz gibi sevgili vali daha yüksek bir 50 milyon güce ulaştığın için tebrikler diyor ve buradan biz 6.000 imparatorluk parası hediyesini aldık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Free to play bir şekilde 50 milyona da ulaşmış olduk arkadaşlar. Ne kadar sürede yaptık bunu? Şöyle göstereyim VIP'den. Tam olarak 243 günde bu seviyeye ulaşabildik arkadaşlar. Bildiğiniz gibi free to play bir şekilde bu seriyi sizler için başlatmıştım. Sizler de bu videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız mutlu olurum dostlarım. Tema galerisine geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi burada böyle toplayıcılık yapıyoruz. Bazı temaları elde ederek şöyle toplayıcılık galerisine gireyim. Bakın burada ben şöyle bir set tamamlamaya çalışıyorum şu anda. Şunları almaya çalışıyorum. Sarsılmaz çaba ve Olimpos kurdelesini de almam lazım ki bu çerçeveyi alayım ve bunu da almamla beraber, yani şu ikisini almamla beraber birlik kapasitesini 350 arttırmış olacağım. Ek bonusu da bu şekilde sağlamış olacağım. Sizler de böyle bir set üzerinden gidebilirsiniz. Şuradaki ekstra bonusu almak için arkadaşlar. Hemen bakalım şu sarsılmaz çaba ve Olimpos kurdelesi ne noktadayız, yani alabiliyor muyuz diye bir kontrol edelim istiyorum arkadaşlar. Şöyle geçiyorum. Burada tema kısmına geliyorum ve de temalar diyorum şöyle. Geldik buraya. Biz ne arıyorduk? Birlik teması değil, toprak teması değil, ünvan. Aynen, ünvan arıyoruz. Sarsılmaz çaba için 340 tane ihtiyacımız var. Şu an elimizde 250 tane var gördüğünüz gibi. Çerçeve ise şunu alabiliyoruz şu anda. Bunu direkt alalım isterseniz ve şey yapalım. Yani şuradaki etkiyi, şu etkiyi artık kalıcı bir hale getirmiş olalım arkadaşlar. Şöyle veriyorum. 200 aldım. Bir tane daha aldım. Şöyle farkı da size göstereceğim. Hemen bunu çerçeve olarak da eklemek istiyorum. Kişiselleştir, avatar ve çerçeve diyoruz. Şu an bu hediye gelmişti bana. 5 günlük bir süresi var. Fakat ben artık bu etkiyi, tüm birimlerin türlerinin savunmasını %0.6'yı kalıcı hale getirmiş oldum. Şimdi bu farkı şöyle tema galerisinde görelim arkadaşlar. Bakın şöyle acemi tema toplayıcısı olarak 490'a ulaştım. Bu 500 olduğunda şöyle görüyorsunuz, ikinci seviyeye geçiyoruz. İkinci seviyeye geçiyoruz ve de şöyle bir rozet alıyoruz. Bu rozet güzel bir görüntü sağlıyor işte. Nasıl görünüyor göstereyim arkadaşlar. Bakın şurada şöyle güzel bir ek getiriyor. Şöyle gittikçe arttırabiliyorsunuz tabii, temalarınızı geliştirdikçe. En sonunda şöyle şekilli bir şey oluyor ve çok tatlı görünüyor gerçekten. Fakat kısaltmayı kapatıyor ama oyun içinde böyle değil diye düşünüyorum. Bu ön izleme ekranında böyle oluyor. Biz hemen şurada böyle toplama ekranımıza geri dönelim. Şöyle geliyorum ve de şurayı size tekrar göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi üçüncüyü de tamamlamış olduk. Dördüncüyle beraber şu çerçeveyi de alacağız. Ben bu çerçeveye bayılıyorum gerçekten. Etki aynı fakat çok tatlı görünüyor. Bakın şöyle görünüyor. Yani şu an kullandığım şu şekil, şu an bu şekilde, şu an kullandığımsa bu şekilde, böyle kral tacı falan daha tatlı oluyor yani. Canlar, şimdi burayla ilgili ufak bir püf noktasından bahsedeceğim sizlere. Burada bazı böyle setleri tamamlayarak, elinizde fazla varsa yani buralardan alarak ekstra bonuslar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan şöyle örnekler göstereyim. Mesela şu üçlüler var ya, şu olsun mesela. Bu üçünü almak kolay. Bu üçünü aldınız diyelim. Buradan birlik kapasitesini artı 200 arttırmış oluyorsunuz arkadaşlar. Değiştiriyorum. Bunu tamamlarsanız birlik kapasitesine 100 veriyorsunuz. Gerek yok. Yani şu daha kolay. Şöyle 200 alabilirsiniz. Bunları kullanmasanız da bu bonuslar size yansıyor arkadaşlar. Daha iyi bir seti tamamlarsanız daha fazla ödül alıyorsunuz gibi gibi. Şöyle birlik kapasitesi haricinde bir şey var mı diye göstermek istiyorum ve birlikte bakmış olun. Bakın mesela burada güzel bir set var. Yeni setlerden biri zaten ve bu 800 veriyor. Biraz ciddi miktarda veriyor. Yani ben bunları yavaş yavaş doldurmaya çalışıyorum ki buradaki etkileri toplayabileyim istiyorum arkadaşlar. Sadece bu etkiler değil bu arada, örnek veriyorum. Siz buradan bir tane bir şey aldınız. Ya nasıl bir örnek göstereyim? Şurada basit bir şey varsa oradan örnek göstereyim. Herkesin böyle rahatlıkla alabileceği bir şey olmuş olsun. Şöyle geri geliyorum. Örneğin arkadaşlar geldiniz. Siz buradan sadece şu Kızıl Lord'u aldınız diyelim. Kızıl Lord'a geliyorum. Herhangi bir özelliği var mı? Yok. Sadece Kızıl Lord'un kendi ekstra bir özelliği olmadığı için sağlayamaz bunu. İşte burada hangisinde olur mesela? Şöyle tekrar geldim. Yanan yürek diyelim. Buraya bakalım. Aynen şunlarda var diye biliyorum. Örnek veriyorum, aşk ilanını aldınız. Böyle sohbet görünümü bu. Seferberlik savaşlarında saldırıyı 1.2 arttırabilirsiniz. Şunu sadece temin edip stoğunuza eklediğinizde. Bunun gibi farklı böyle şeyler de var. Bu sadece şu an sohbetler bunlar.
Sohbetlerde sadece şu kırmızı seviye ve üstlerinde alabiliyorsunuz. Fakat bunları da alırsanız bakın 1,5'luk etki sağlıyor. Bu seferberlik savaşı olduğu için çok tercih edileceğini sanmıyorum. Fakat şöyle gelip tema deyip şu temalar kısmında şöyle çerçeveye geçerseniz bakın mesela çerçevelerin etkinliği bu setlerden herhangi birini tamamladığınızı düşünün işte. Buradan bonus olarak bakın tüm birim türlerinin savunmasını 0,6 arttırabilirsiniz. Yani böyle sağdan soldan sadece çerçeveleri toplayarak savunmanızı yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Ek bonus olarak da birliğinize yansıyacaktır dostlarım. Şimdi dostlar biz bu süreçten sonra ne yapacağız? Bu tema kısmını böyle toparlamış olalım arkadaşlar. Siz ek bonuslardan falan da haberdar olmuş oldunuz. Biz şu an bu süreçten sonra artık birliklerimizi şu hale getirdik. İşte mesela Mızrak birliğimizin 12 milyon gücü var. Süvari birliğimizin biraz daha düşük. Çünkü mızrakta biraz araştırmayı fazla ileriye aldık. Buradaki seviyemizi de sizlere göstermek istiyorum hemen. Şöyle geliyorum mesela paralı asker bir kısmından şöyle bir bakalım tekniklere. Bakın ben burada mızrağı fullledim abi. Şu an süvariyi fulllemeye çalışıyorum. Daha sonra üçüncü bir birlik ihtimali bende biraz zor olduğu için şu ikisine de böyle paylaştırarak devam edeceğim. %70'i tamamlamaya çalışacağım ki buradaki geliştirmeleri yapabileyim. Biliyorsunuz paralı asker 2 kısmı paralı asker 1'in %70'ini tamamladığınızda açılıyor arkadaşlar. Şurada da görebilirsiniz şu anda %42,5'tayım. Ben bu esnada şu an süvariyi fullledim. Pardon mızrağı fullledim. Süvaride de yani yarısındayım diyebilirim arkadaşlar. Araştırmalarıma geleceksek de şöyle araştırma kısmını göstereyim sizlere. Araştırma kısmında zaten mızrakla ilgili ve de süvari ile ilgili herhangi bir şeyi atlamadım. Bakın kılıç ve okçular kaldı. Mızraklar şöyle full, burası da full. Şimdi devam edebilmek adına şunları halledeceğim. Fakat onlardan önce size daha önce de söylediğim şuradaki üçüncü seviyeleri açmaya çalışıyorum. Bakın araştırmayı tamamladım zaten. İnşaatı da 5'te 5 yapacağım ve kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar. Akabinde bunlarla beraber mor araştırma gelecek. Mor araştırma ne zaman gelecek? Şu yeni araştırma enstitüsünü açtığımız zaman yani şunları 5 yaptığımızda şu alt kısmı şu kısmı 5 seviye yaptığımızda abi her birini yeni araştırma enstitüsünü de 1500 tane teknik puan harcayarak açabiliyor olacağız abi. Burayı açtıktan sonra ne yapacağım? T8 ile şöyle göstereyim. Buraya mor araştırmamız gelecek. Ben o süre zarfında mor araştırmayı tabii ki ilerletmeye çalışacağım. T8'den önce açmayı planlıyorum ben arkadaşlar. Daha etkili olduğunu düşünüyorum. O süre zarfında da burayı böyle yavaş yavaş ilerletmeye çalışacağım. Ya burası biraz durmuş olacak. Önce büyük ihtimalle şu kısmı bir bitiririm. Yani şu T7 okçu, T7 kılıçlıyı da açarım. Bu kısım kalır. Bu kısım bildiğin üzere artık böyle T8'in adımları gibi oluyor. Yani şuradan sonrası, pardon, şuradan sonrası artık T8'in adımları gibi olmaya başlıyor. Ben böyle şuraya kadar tamamlarım ya da şuraya kadar tamamlarım. Bunu düşüneceğim. Buraya mantıklı bir sınır koymam gerekiyor kendime. Mor araştırma ile paralı asker 2'yi zaten beraber ilerletebileceğiz. Burada da tabii ki önce mızrağı fullleyeceğim. Daha sonra da süvariden devam edeceğim arkadaşlar. Biz artık birliğimizin böyle bütünlüğünü oluşturduğumuz için biraz daha böyle detaylara inmeye başlayacağız. İşte örnek veriyorum buradaki işte teçhizatları yaptık. Mücevherlere bakmaya başlayacağız. Mücevherleri geliştirmeye başlayacağız. Bineklere bakacağız. Zaten binek yayını yapmıştık biliyorsunuz. Bineklerimizi biraz değiştirdik biz burada. Hatta şöyle göstereyim size. Yani çok iyi bir etki gösteremedik ama en azından bineklerimizi bir üst seviyeye taşıdık. Binekte de yeni bir video ile geleceğim sizlere arkadaşlar. Çok güzel bir böyle rehber videosu olacak. Adım adım sizlere ne yapmamız gerektiğini ve nereye geldiğimizi göstermeye çalışacağım dostlarım. Örneğin işte Kiros'taki bineğim şu anda bu şekilde bence çok kötü. Mavi bir binek ve tek özellikli ve niteliklerinde de zırhımız yok. Şu an kuşatma var. Bu binek çok hoşuma gitmiyor. Şöyle bakın Bodika'da biraz daha iyi bir binek var. Bunu aslında şeyle Kiros'la değiştirebilirim. Hatta değiştireyim bunları. Gördüğünüz gibi cesaret zaten full mitolojik özellik seviyesinde ve kudret ve zırh var arkadaşlar. Bir diğer yandan bizim Mansa Musa'mız var. Mansa Musa'da da yenileme mitolojik seviyede ve ekstra olarak kaya gibi özelliği var. Bineğimiz yine mavi. Mavi olması neden kötü? Niteliklerimizin yüzdeleri az abi. Bak 3.5, 3.1 bunlar sarı olmuş olsaydı 15, 14 falan olabilirdi yani. Süvariye de şöyle bir göz gezdirelim hemen. Nerede süvariler? Şurada hemen Lubu'yu arıyorum. Lubu burada. Lubu'da yıldırım var. Yine kudret zırh niteliğinde. Yani güzel gidiyor. Fakat gördüğünüz gibi mitolojik değil, efsanevi seviyede bir özellik taşıyor. Yukarıya çıktığımda Atilla'ya bakalım. Atilla'da tahkimat özelliği kalmasını gerektiğini söylemiştim. Sarı bir at var. Bakın farkındaysanız kudret 10.
güzel bir miktarda yani. Zırhta 15.5 gayet iyi. Bir özellik daha gelmiş olsa şuraya böyle savunma olan demir sırt, kaya gibi ya da korkusuz gibi bir özellik daha gelmiş olsa bu bineğimizi zaten tamamlamış olacağız. Guanyo'ya baktığımızda ise yine güzel bir binek denk geldi fakat kudret olmadığı için, yıldırımda biraz düşük olduğu için bunu Lubu'ya değil Guanyo'ya takmaktan yana oldum arkadaşlar. Ordu koparma ile de binekli kahraman verdiği her türlü hasarı arttırıyoruz. Şimdi bineklerimizi bu şekilde düzenledik. Hemen şöyle bir süslemelerimi de size göstermek istiyorum arkadaşlar. Süslemelerde ne konumdayız ve neler yapacağız bir bakalım. 6 tane süslememiz var. En son size bunu geliştireceğimi ve 40 seviye yapacağımı, daha sonra da şunu 40 seviye yapacağımı söylemiştim. Şöyle güçlendir dediğimizde var mı? Yok. Size bu ham demiri bulabildiğiniz her yerden alın demiştim. Alın. Abi hala aynı şeyi savunuyorum. Bunu size söyledim mi hatırlayamadım ama kaynayan kan çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle 14 seviye yaptım. 20 yapıp bırakacağım. Şu an elimde Lubum'da kaynayan kan var. Atilla'da seferberlik var. Guan Yu'da gölge kovalayan var. Guan Yu'yu Zoyun'la değiştirdiğim zamanda, yani o zamana kadar buraya bir zincir katiri çözmeye çalışacağım abi. Yani çıkarmaya çalışacağım. Bu süsleme işi beni gerçekten yoruyor çünkü yani sadece şu kaynayan kanı çıkarmak için 500-600 tane meteorit harcadım arkadaşlar. Büyük ihtimalle zincir katilde bir o kadar harcatacak bana. Yani Allah'tan mızrak birliğimde şöyle istediğim özellikler var da rahatım bu konuda. Bunların şimdi seviyelerini işte şunu 40 bunu 40 yaptıktan sonra şunu 20 yapacağım. Daha sonra da artık şöyle özel etkilerini arttırmaya başlayacağım arkadaşlar. Bunları sarıya marıya çekeceğim yani. Belki önce sadece Kiros'a fokuslanabilirim. O kısma bakacağız. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Binek sisteminde şöyle bir şey yapmaya çalışacağım. Bunu bir teyit edip sizlerle daha sonra paylaşacağım arkadaşlar. Mitolojik ata ulaşmak için ne yapmamız gerekiyor diye bir video hazırlıyorum ben şu anda. Burada değil, diğer hesabımdaki atlarla yapıyorum. Canlı yayından hatırlarsınız. Yayın biraz uzun sürdüğü için o kısmı biraz bırakmıştık. Bakın elimizde gayet yüksek sayıda altın atımız var şu an. Yani buradan bir tane çıkaracağız. Ben şimdi böyle bir ön hazırlıkları yapayım. Hatta bir rehber böyle notu da hazırlıyorum. Not da hazırlıyorum yani. Uygulamalı olarak da sizlere göstereceğim. Adım adım da anlatacağım arkadaşlar. Mitolojik ata ulaşacağız. Nasıl ulaşacağız? Aynı özellikteki ve aynı mizaçtaki atları böyle çiftleştire sarıya ulaşacağız. Sonra da mitolojiye ulaşacağız diye düşünüyorum. Böyle bir plan yaptım. Yani tek birlik ya da iki birlikle oynayanlar için verimli bir video olabilir abi ve mantıklı bir hareket de olabilir. Bunu deneyeceğim ve sizlere göstereceğim dostlarım. Şimdi binek ve süsleme detayları bu şekildeydi. Bir de magma kristallerimiz falan var biliyorsunuz. Bu arada yani 7. sezondan sonra artık böyle 140 seviyeye kadar çıkabilen teçhizatlarımız olacak. Şimdiden haberiniz olsun. Bununla ilgili de bir video paylaştım arkadaşlar. Eralara geldi şu anda. Şöyle sağ üstte de ekleyeyim, sizler de görün isterseniz. Arkadaşlar şimdi bu ana birliğinizdeki teçhizat yıldızları 3 yıldıza dayadıktan sonra bakın şöyle. Şu an hepsi 3 yıldız mı? Aynen. 3 yıldıza gelmiş. Şunlar artık efsane şey istiyor. Şimşek kristali istiyor. Bakın şöyle. 3 yıldıza geldikten sonra artık magma kristallerini rahat bir şekilde buradaki birliklerinize harcayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle, yani bende şu anda fazladan var mesela. Böyle birliğimi hepsini bir yıldıza çekebilirim arkadaşlar. Burada da zaten biliyorsunuz 2-1-2-2 şeklinde yıldızlarımızı yapıyorduk. Yani öncelikle amacımız kaskımızı 2 yıldız, bileğimizi 1 yıldız, diğerlerini de ikişer yıldız yapmaktı. Her kahramanda bunu yaptıktan sonra da artık geliştirmelere istediğimiz yerden devam ediyoruz zaten. Şu an bende çok fazla magma kristali olmadığı için bunlar böyle bir seviyede kaldı. Bunlarda daha seviye falan yok. Canlar, bir önceki videoda da bahsettim. Bu videoda da biraz detaylandırmak için Era 31'deki hesabımdan size geri dönüşüm mağazası ile ilgili tatlı bir video oluşturdum. Yani şu mağaza ile ilgili. Burada da var sanırım şu an. Bakın 134 tane. Bir önceki videomda da yanlış hatırlamıyorsam burada 240 tane mi ne açmıştık. Şöyle takas et diyoruz. O videoda şöyle bir göz atmanız için hemen buraya ekliyorum. Arkadaşlar, bahsettiğim geri dönüşüm mağazası burası işte. Gördüğünüz gibi şu anda Era 31'deki hesabımda bu ekranda 9380 tane buranın işte kuponlarından mevcut. Şimdi bakın, biriktirdiğiniz takdirde buradan neler alabildiğinizi, nasıl alabildiğinizi göstereceğim. Şimdi burada al kısmı var zaten, biliyorsunuz. Bakın mesela ben de benim hesabımda artık bunlar fazlalık, yani ciddi bir fazlalık var ve her seferinde bu kadar birikiyor. Bunlarla artık takas jetonu alacağım. Ne kadar veriyor izleyin. 103 bin kadar artık takas jetonu alıyorum bunlarla. Bunların hepsi bende 5 yıldız bu arada arkadaşlar. O yüzden madalyalar kullanılamaz halde olduğundan buraya geri dönüşüm
kısmına burayı verip takas ediyorum. Böyle 103.000 şu an kupon aldım. Bu 103.000'le hemen geliyorum. Bakın 56 tane efsanevi parşömen alıyorum. Ben direkt parşömen alıyorum bu arada. Bilginiz olsun abi. Fakat buradan ne alabilirsiniz diye bakıyorum. Ya belki efsanevi geliş görevi alım jetonu alınabilir. Ne durumda alınabilir? Mesela free to play'seniz Guan Yu'yu biriktiriyorsanız, Guan Yu 5 yıldız olsun istiyorsanız bu alınabilir. Yani çok da gerekli bir şey değil aslına bakarsanız. Ama yine efsanevi geliş görevi alım jetonu ile de kahramanlar çıkarıp kahramanları 5 yıldız yapıp, yani şöyle anlatayım, direkt oyun içinden anlatayım. Kahramanları 5 yıldız yaparak buradaki strateji kısmından da kullanıp fazladan bonuslar alabilirsiniz. Örneğin ne gibi? Mesela bakın 5 yıldız 2000 veriyor. Yani 5 yıldızlar 2000 veriyor. Bakın 1750 şu an. Aslına baktığınızda alabilirim. 2 tane son yıldızın 3 tane dişi boş. Burada 2 tane boş var. Yani alıp bunları fullersem daha yüksek etkiler alıyorum. Yani şu an mesela ihtiyacım olan ne diye bakıyorum. Ya böyle bir değerlendirme yapıp siz de buradan almak istediğiniz neyse onu alabilirsiniz arkadaşlar. Geldim geri dönüşüm mağazasına tekrardan. Ne var? Beceri açma var. Bunu hallederiz. Sorun yok onda. Buna hiç gerek yok. TP'ye gerek yok. Burada Mareşal nişanı görüyorum. Mareşal nişanıyla da yine işte bakın şu an 10.000 tane 1000 tane alabiliyorum. Maksimum kaç tane? 1000 tane alabiliyorum zaten. 1000 tane demek 4 tane seçilebilir madalya demek aslında. Onlar da şuradaydı sanırım arkadaşlar. Aynen. Bakın buradan 4 tane herhangi bir kafadan alabiliyorsunuz. Eğer bu Mareşal nişanından da alırsanız 1000 tane veriyor çünkü. Tanesi de 2500 olduğu için bu şekilde kullanabilirsiniz. Farklı olarak ne vardı içeride? Bir daha bakayım. Gerisine çok gerek yok ya. Belki toplamacıların mor becerilerini fulllemek için bundan alabilirsiniz falan filan. Şimdi ben bakıyorum abi envanterime. Örnek burada hepimize de bir muhakeme örneği olsun bu. Parşömen sayılarına bakacağım, tamam mı şu anda? Elimde ne kadar parşömen var? Onlarla ilgili bir hesap kitap yapacağım yani. 409 tane parşömen var. Yani bir tane beceriyi neredeyse 4. kademesine falan getirebiliyorum. Benim birliklerime baktığımda, ya eğer ihtiyacım olsa zaten 2 birlik olduğu için bende 2 birlikte becerilerimin hepsi full. Bakın bunlar full. Buraya giriyorum. Bunlar da full gördüğünüz gibi. Yani eğer ihtiyacım olursa bunlardan sıfırlayıp kullanırım zaten. Aslında benim parşömene çok ihtiyacım yok. Fakat üçüncü bir birlik yapmak istersem diye belki alabilirim yani. Ya şu an bence bana daha mantıklı gelen, benim nezdimde bana daha mantıklı gelen şu an efsanevi görev ve gelişleri almak. Zaten 80.000 veriyorum buraya. 20 tane alayım abi. Yani ufaktan yani biraz hızlansın diyorum şeyler. Strateji kısmını fullleme olayım biraz hızlansın. Çünkü orada şu gibi bir durumdayım. Ya bakın size de böyle göstereyim, hani havada kalmasın bilgiler. Şöyle ben tüm yuvaları açtım tamam, ama bakın mesela bunları fullleyemediğim için ben şu an buradan birlik kapasitesi 500'ü alamıyorum. Bu örnek bir. İkinci bir örneğe geliyorum. Bakın 1750 şu an son yıldızda kaldığı için birlik kapasitemi yine 250 arttıramıyorum. Örnek 2. Örnek 3, bakın burada hiç kahraman yok. Yani burayı hiç yapamıyorum. Ya bu ayrı bir durum. Burası örnekler arasına girmez de. Buraya 5 yıldızlı bir tane mızrak kahraman lazım. Elimde hiç yok yani. Başka bir mızrak kahramanım yok. Burayı da yapmaya çalışırım. Ama yani size söylemek istediğim şey şuydu. Şurayı ve şu kısımdaki üçlüyü 5 yıldız yapmak isterim. Niye olmasın? Ya zaten zamanında olacak, zamanla bunlar olacak şeyler, ama zamanla parşömen de kazanıyorum zaten abicim. Ya tabii ki ben bu zamana kadar buradan hep parşömen aldım. Hep parşömen aldım. Ama şimdi efsanevi geliş görevi alım jetonu alıyorum. Kalanla yine 16 tane parşömenimi çekiyorum arkadaşlar. Videoya devam edelim. Evet, geldik. Geri dönüşüm mağazasıyla, geri dönüşüm mağazası mıydı adı? Bununla ilgili de kafamızda herhangi bir şey kalmadığına göre devam edebiliriz. Aynen, geri dönüşüm mağazası arkadaşlar. Buradan yani ihtiyacınıza bağlı olarak alım yapacağınızı anlamışsınızdır zaten. Şimdi şöyle, Doruk, burası neydi? Doruk mağazası mıydı? Şu mağazaya bir gireyim. Yıldız Hanedanı'nın mağazası. Arkadaşlar şimdi burada bazı görevler, başarılar tamamlıyoruz. Bakın bende 878 hanedan parası birikti. Şöyle aşağıya iniyorum. Bakın bende sadece şu ikisi kaldı kilitli olan. Şu iki görevle bunu açıyorum. Bunu kesinlikle alacağım. Bunu da almak istiyorum. Çünkü şurada, şu sonda 100 günlük hızlandırıcı var. 100 günlük eğitim hızlandırıcı var arkadaşlar. Bu beni KVK'da, herhangi bir KVK'da öne taşıyabilir. Burada da gördüğünüz gibi toplamda 2 milyar kaynak var abi.
2 milyar kaynak bizi bayağı bir götürür. Elimde şu an 878 bin hanedanlık parası var. Şunu şöyle komple alabiliyorum. Fakat almayacağım. Neden almayacağım? Zaten elimde 3600 tane kadar falan var. Bak 3391 taneymiş. Şunu alabilirim aslında. 1700 tane var. İşime yarar diye düşünüyorum. Bunun maliyeti ne kadar olacak? 1000 liraymış. 200 tane desem 200 bin buna harcayacağım abi. Şuna da bakıyorum. Bu da 360 liraymış. 72 bin kadar da buna harcayacağım diye düşünüyorum. Yani 272 binim kalacak şekilde aslında alım yapabilirim. Şurayı şöyle komple aldığımda 360'ını harcıyorum. Alalım abi. 400 tane. Burası biraz daha yararlı çünkü. 270 bine gelmesi için ne harcamam lazım benim burada? 240 bin mi? Aynen 240 bin kadar 120 tane falan alayım şöyle. Şöyle yapalım abi. 242 yapalım ya ne olacak? Aynen 276 kaldı. Şöyle tamamlayayım. 270 bine zaten şu alttakileri alabileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Bunları da tamamladığımda ikisini de almak için hazırlıklı olmam gerekiyor yani. Hepsini şimdi buna veririm, gelir bunu alamam, yarısını alırım, buna yetişemem falan filan böyle bir şeye takılmak istemiyorum. Fetih'te de gördüğünüz gibi ben hepsini alabildim arkadaşlar. Burada zaten görevlerinizi falan güzel bir şekilde uyguladığınızda ve yaptığınızda rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz ve buradaki ödülleri almayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. VIP planımız vardı. VIP beni bir hayli zorluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda buraya 120 mi? Aynen 124 binlik bir imparatorluk parası vermem lazım 9 seviyeye geçmek için. Buradaki hedefimizi hatırlarsanız 11-12 seviyeye falan çıkmaktı. Bakın daha ben şunları alamadım mesela. Bunu aldım ama magma kristallerini falan alamadım. İmparatorluk param yok şu anda. Yani free to play'in biraz gazabına uğramıyor değilim arkadaşlar. Biraz beni zorluyor gerçekten. 11 değil hedefimiz 12 idi. Bir hayli zor olacak ama şansımızı deneyeceğiz. Her sezon bir kahraman var. Yani her sezon çarkını çevireceğimiz bir kahraman var. Bu sebeple burada etki göstermek bizim için biraz zor olabilir ama yani şansımızı deneyeceğiz ve gelebildiğimiz noktaya gelmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bu KVK'daki durumu da son kez size şöyle bir göstereyim. 2 saat 48 dakika kaldı hazırlık aşamasının bitmesine. Biz burayı yenilmeye çalışıyorduk ama yani savunma yapabilmek için. Şöyle bir göstereyim size sıralamamızı. Toplama geliyorum. Şu anda 19. sıradayım. Herhangi bir risk var mı diye bakıyorum. Yani 20. olurum 21'e düşmem gibi geliyor. 30 milyon birden geliştirmez gibi geliyor. Burada ilk 20'ye girdiğimde 15 bin imparatorluk parası alacağımı söylemiştim. Sınır ötesinde de etki gösterebilmek için zaten kirosumuzu 5 yıldız yapmıştık arkadaşlar. Bakın Guan Yu'yu da arttırabiliyorum şu anda. Aynen bir dişte Guan Yu'ya verdim. Arkadaşlar bu videoda sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Serinin 15. videosu olan bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ufak da bir haber vereyim bari. Ödüllü videolarımız artık gelecek. Doruk parası ödüllü videolar oluşturmayı ve sizlere doruk parası hediye etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bunun için bir çalışma gerçekleştirdim. Yeni de bir seriye gireceğim. Çok iyi bir seriye gireceğimi söylemiştim. Herkese tüm sezonlara yardımcı olabileceğimiz bir seriyi başlatacağım. Size bir ön haber vermiş olayım. Dostlarım görüşmek üzere. Özünüze iyi bakın ve her zaman söylediğim gibi taktikle kalın dostlar. Görüşmek üzere.